Değerli dinleyicilerim, Mardin Midyat'ta bir köyde ailesini ziyarete gelen adamın yaşadığı paranormal olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Mardin Midyat'ta başımdan geçen bir vakayı anlatmak istiyorum. Kendi gözlerimle şahit olduğum korku verici, gizemli ve garip bir olaydı. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Annem, babam ve kardeşlerim Mardin'in Midyat ilçesindeki bir köyde yaşıyordu. 2009 yılında bazı işler için babam köye gelmemi istedi. Ben de eşimi ve çocuklarımı İstanbul'da bırakarak tek başıma köye gittim. Adana'dan amcam Seyfettin de gelmişti. Birkaç ay köyde kaldım. Babamın evi köyün en sonunda dağlık alana yakın bir yerdeydi. Bir gece ailece evde oturup sohbet ediyorduk. Amcam, babam, annem ve kardeşlerim vardı. Gece saat 12 civarında telefonum çaldı. Arayan İstanbul'daki eşimdi. Biz de büyüklerimizin yanında eşimizle serbestçe konuşmak yakışıksız karşılanırdı. Eşimle rahat bir şekilde konuşmak için dışarı çıkmıştım. Dağlık alana doğru giden dağ yolundan bayır ve seyrek meşe ağaçlarının bulunan ormanlık alana doğru gittim. Eşimle konuşurken köyü arkama alıp köyün dışına doğru yürüyordum. Köyün altyapısı olmadığı için atık suların bir kısmı o sokağa bırakılıyordu. O gece bazı köylüler halılarını filan yıkamış olduğu için sokak çamur içindeydi. Köyün biraz aşağısında yol çatallaşıyordu. Ben de sağ taraftaki yola girdim. Çünkü atık sular soldaki yoldan aşağı gittiği için sağdaki yol kuruydu. Köye birkaç yüz metre uzaktaydım. O gece dolunay olduğu için etraf tıpkı gündüz gibi aydınlıktı. Ben hem eşimle konuşuyor hem de volta atıyordum. Bir ara yüzüm köye dönükken arkamdan bir ayak sesi geldi. Arkama dönüp bakamadım bile. Köylülerden birinin eşeği, atı veya başka bir hayvanıdır, gece dışarıda kalmış, herhalde köye gidecek diye düşündüm. Hayvan benden korkmasın ve köye gitsin diye arkam ona dönük bir şekilde hayvana yol verdim. 5 dakika kadar öyle bekledim. Fakat hiçbir şey yanımdan geçmemişti. Ben de kendi kendime bu her neyse beni görüp geriye dağa doğru gitti herhalde diye düşündüm. Yine volta atıp telefonla konuşmaya devam ettim. Bir ara kafamı kaldırıp sol tarafıma baktığımda Sübhanallah, bir dene göreyim. Sağ kolunu göğüslerinin altına yerleştirilmiş çırılçıplak bir kadın bana bakıp duruyordu. İnce telli saçları olan esmer ve kir içinde 20-25 yaşlarında bir kadındı. Gece saat 1 civarıydı. Bu kadının burada ne işi var dedim kendi kendime. Korkudan tüylerim diken diken olmuştu. Nefesim kesildi. Konuşamadım. Eşim telefonun diğer ucunda "Ne oldu? Neden konuşmuyorsun?" diyordu. Ben sadece dur diyebiliyordum. Çünkü korkudan dilim kelimeleri çeviremiyordu. Biraz sonra cesaretimi topladım. Telefonumu sol elime geçirip yerden 2 taş aldım. Taşlardan birini kadının ayak ucuna doğru fazla sert olmayacak bir şekilde attım. Kadın yan yan 4 adım gidip durdu. Ne o gözlerini benden çeviriyor ne de ben ondan. Diğer taşı da aynı şekilde ayağına attım. Yine birkaç adım gidip durdu. Gözü sürekli elimde ışığı açık olan telefonumdaydı. Anladım ki o da korkuyordu ve ne yapacağından tam emin değildi. Ben de üzerimdeki korkuyu atlattım ve yapılacak en iyi şeyin oradan hızla uzaklaşmak olduğunu anladım. İnanın o kadar hızlı koştum ki neredeyse saniyeler içinde eve vardım. Eve vardığımda annem kavun kesiyordu. Annem beni görür görmez "Neyin var?" dedi. "Yok bir şey" dedim. "Oğlum hasta mısın? Rengin gitmiş" dedi. Biraz ısrar etti. "Vallahi anne, size bir şey söyleyeceğim. Fakat benimle dalga geçmenizden korkuyorum" dedim. Annem "Ne oldu? Anlat" dedi. "Vallahi şu aşağıda çırılçıplak bir kadın gördüm" dedim. Annem "O cindir" dedi. "Hemen dua okusaydın" dedi. Sonra köylülerin de yaşadıklarımdan haberleri oldu. Yaşlı bir teyze vardı. Dedi ki ben de genç bir kızken onu aynı yerde görmüştüm dedi. Yine çıplakmış ve
çömelmiş bir şekilde dilini çıkarmış. O topuz şeklindeki dikenli bitkinin dikenlerini yalıyordu dedi. Sonra başka köylüler de köyümüzde cinleri gördüklerini, hatta köyümüzden bir adamın da bir cinni ile evlendiğini falan anlattılar. Daha sonra merakımdan köyün imamına bu durumu sordum. O da gece geç saatlerde oralarda gezmememi, yoksa musallata uğrayabileceğimi söyledi. Senelerdir bu olayların köyde yaşandığını, fakat bu olayların neden bu köyde olduğunu hiç kimsenin bilmediğini söyledi. Cinle evlenen adamı da imama sorduğumda, onun da evinin köyün çok dışında olduğunu ve kendi başına yaşadığını, kimseyle konuşmadığını ve saldırgan bir adam olduğunu söyledi. Hatta o gördüğüm çıplak kadın görünümünde olan cinin onun karısı olabileceğini de söylemişti. Bir akşam cesaretimi toplayıp o adamın evini buldum. İçeriden ateş süzmesi gibi bir ışık gelmişti. Eve yaklaştığımda pencereden bakmaya çalıştım. Adamı tek başına yerde oturmuş bir şekilde gördüm. Karşısında da bir mum yanıyordu. Birden benim pencereden baktığımı gördü. Adamla göz göze gelmiştik. Adamın gözleri birdenbire bembeyaz olmuştu. Ben de o anda korkudan koşarak oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra da köyden ayrılmıştım. Birkaç ay sonra yine köye geldiğimde o adamın evine yine gittim. Bu sefer evin kapıları zincirlenmiş, camları da tahtalarla kapalı bir halde görmüştüm. Bu sefer gündüz gitmiştim. İçeriye kimse var mı diye seslendim. Birdenbire zincirli olan kapıdan tak diye bir ses gelmişti. Çok korkmuştum. Ama merakım korkumu bastırıyordu. Bu sefer tahtalarla kapalı olan pencereye doğru kulağımı dayayıp yine bir ses gelecek mi diye bekledim. Bu sefer de çatıdan bir kiremit az daha kafama düşüyordu. Artık içeride ne varsa onu rahatsız ettiğimi anladım ve hemen oradan uzaklaştım ve köyün içine gittim. Yaşadığım olayları köylülere anlattım. Önce şaşırdılar. Sonra da bana garip bir şekilde kızdılar ve kesinlikle bir daha o evin yanından bile geçmememi söylediler. Adamdan da hiçbir zaman bir daha haber alamamışlar. Köylüler köyde saat 12'den sonra hiç kimsenin dışarı çıkmadığını ve o cin kadını gördüğüm yerlerde de her gece tuhaf sesler geldiğini söylediler. Bu yaşadığım olayları hiçbir zaman unutamamıştım. Siz olun, hiçbir zaman köyün dışında ıssız yerlerde gezmeyin ve hiç bilmediğiniz ıssız evlerin yanından bile geçmeyin. Allah bu varlıklardan hepimizi korusun. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesi de burada son buldu. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Sizin de başınızdan geçen bu tarz paranormal olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime mail atabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.